Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün hem çok kolay hem de inanılmaz lezzetli bir yemek tarifim var. Şöyle bir gösterip hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak malzemelerimizi hazırlayarak başlayalım. Şöyle ben bir kasenin içerisine hazırladım. Bu arada ne kadar patates kullandığımı da tarttım. 1,5 kilogram patates kullandım. Ama siz bu oranı ailenizin fertlerine göre çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Patateslerin kabuklarını soyuyorum. Onu bir süzgecin içerisine alıyorum. Çünkü hepsi soyduktan sonra yıkanacak. 4 tane küçük soğan kullanacağım. Benim evdekiler küçüktü. Ama siz göz kararı bilin. 2 tane orta boy veya 1 tane kocaman soğan yeterli olur. Soğanların da kabuklarını soyup kenara hazırladım. 4 tane de yeşil sivri biberimiz var. Onları da temizleyerek yine süzgecin içerisine alıyorum. Onun üst kısmını keselim. İçindeki tohumlarını çıkarıp o şekilde kenara alalım. Şimdi yemeğimizin hazırlık aşamasını yaptık. Bütün bu malzemeleri iyice tertemiz yıkayıp getiriyorum. Malzemeleri yıkadım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, patatesleri elma dilimi olacak şekilde doğrayalım. Ben onu detaylı olarak tekrar size göstermek istiyorum. Önce patatesi uzunlamasına 4'e bölün. 4 parça etti değil mi? O her bir parçayı da ortasından bölerseniz o bildiğimiz elma dilimi patatesi elde etmiş olursunuz. Bu en pratik ve en kolay yöntemdir. Tekrar şöyle size gösteriyorum. Bütün patatesleri soyup hazırladım. Patateslerimiz hazır. Onu bir kenara alalım. Kuru soğanlarımızı ve yeşil biberlerimizi aynı anda bir el blenderından geçirdim. Tahtada da kıyabilirsiniz ama elektrikli bir robotta tavsiye etmiyorum. Soğan acı suyunu salar, o da yemeğinizi lezzetli yapmaz. 2 malzemeyi birden son derece pratik bir şekilde el blenderından geçirdim. Yani manuel bir el blenderından. Onu da bir kaseye boşaltıyorum ve hazırlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu malzemeleri hazırladık. Şimdi ocağımızın başına pişirme işlemine başlayalım. Tavamıza şöyle yarım su bardağına yakın, ben bunu gram olarak da ekleyeceğim, sıvı yağımızı tavamıza ekleyelim. İyice kızdıktan sonra, yani yağımız kızmış olsun. Bakın şöyle bir test edin, böyle patatesi eklediğinizde çıtır çıtır diyorsa kızmış demektir. Şimdi doğramış olduğunuz bütün patatesleri tavanın içine alın. Yani yanmaz bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. İşiniz daha kolay olur. Çelik tencere kullanacaksanız tencereniz iyice kaynar olduktan sonra sıvı yağ ekleyin. O zaman da tutmadan pişirebilirsiniz. Şimdi doğramış olduğumuz bütün patatesleri tavamıza alalım. Şöyle güzelce bir harmanlayın. Yani her tarafına sıvı yağ bulaşmış olsun. Bunu yaklaşık bir 10 dakikanızı alıyor. Gelip gidip harmanlayın. Yani biz ne yapacağız? Yarım kızartacağız. Bu yapmış olduğumuz işlem yemeğinize inanılmaz bir lezzet katacak. Ben de bunu böyle arada bir karıştırdım, bıraktım, gittim, geldim tekrar karıştırdım. Bir 10 dakika, 12 dakika kadar ön pişirme işlemini yaptım. Daha doğrusu ön kızartma diyoruz. Ben size şöyle onu daha detaylı göstereceğim. Bakın. Yani buradan görüyorsunuz hafif yarım pişmiş gibi, yarım kızarmış gibi. Bu tam istediğimiz kıvam demektir. Şimdi ocaktan alabiliriz. Patateslerimizi yarım kızarttıktan sonra bir borcamın içine hepsini dökelim. Bu arada dikkatinizi çekerim. Tavaya biraz yapışmış görüyorsunuz. Hiç ellemeyin. O lezzet yapışması diyoruz biz ona. Hiç sorun değil. Patatesleri borcama boşaltıp şöyle iyice bir düzeltelim. Yani eşit olacak şekilde her tarafını yayalım. Ve tekrar ocağımızın başına geçiyoruz. Aynı tavada hiç yıkamadan, temizlemeden yaklaşık çeyrek su bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yani tavanın altı tamamen yağ ile kapanmış olsun. İçerisine 250 gram dana kıymamızı ekleyip güzelce kızartalım. Daha doğrusu pişirelim. Bunu eklediğinizde böyle kıymanız diyorsunuz ya bazen, niye böyle top top kalıyor? Şimdi ekledikten sonra kaşığınızın ters tarafıyla sürekli ezerek karıştırırsanız yağ her tarafa değer. Yağ deyince de kıyma birbirini tutamaz. Bu da önemli bir püf noktası, aklınızda bulunsun.
Şimdi kıymamız suyunu saldı. Onu böyle güzelce karıştırarak suyunu çekmesini ve çıtır çıtır kızarmasını sağlayalım. Bakın, çok güzel bir şekilde pişti. O damlayan yağ, onu hemen belirteyim. Hiç su yok. Bu çok önemli sevgili arkadaşlarım. Şayet dibinde su varsa, siz de soğanı eklerseniz sası bir koku olur, yemeğiniz lezzetli olmaz. Tamamen çıtır çıtır kızarmış, dibinde hiç su değil, sadece yağ kalmışsa tamamdır. O aşamada biberlerimizi ve kuru soğanlarımızı ekleyip yine çok şahane bir şekilde soteleyelim. Bütün bu işlemleri yüksek ısıda yapmanızı tavsiye ederim. Soğanları ekledim. Bakın, çok güzel bir şekilde kızarmasına zaman verdim. İyice kızardıktan sonra, yani böyle soğanlarımız pırıl pırıl oluyor. Bakın, bu tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Şimdi bu aşamada 5 tane ince ince doğramış olduğum sarımsağımızı ekleyelim. Sarımsağı ekledikten sonra şöyle bir harmanlayın. Yani burnunuza sarımsak kokusu gelince tamamdır. Yani çok sotelemeyin. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı dolusu salça, kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı hafif silme tuz ve acı pul biberi ekleyelim. Onu da güzelce soteleyelim. Salçayı ekledikten sonra, bütün yemekleriniz için geçerli, salça ekşidir ve çiğ bir malzeme. Onu iyice soteleyin ki ekşi tadı gitsin. Bakın, şöyle kenarına, altına böyle birazcık siz kızarttıkça tutması lazım. Bu demektir ki çok iyi sotelenmiş bir yemek. Tamamen soteledikten sonra 1,5 su bardağı normal oda ısısındaki suyunuzu, arıtılmış su olsun, ekleyin. Şöyle bir karıştırın. Bir taşım kaynamaya bırakın. Bu patateslerin üzerine gezdireceğimiz sosumuz, ama sıralamayı atlamayın lütfen ki yemeğiniz çok lezzetli olsun. Şöyle bir taşım kaynattım. Şöyle bir sos, et, malzeme, baharat hepsi birbirine güzelce geçişmiş olsun. Sosumuz hazır. Kenara alabiliriz. Sosumuzu kenara aldık. Daha önce biliyorsunuz yarım bir şekilde patateslerimizi kızartmıştık. Şimdi sosumuzu komple patateslerimizin üzerine güzelce dökelim. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, siz izlerken aklınızda bulunsun. Ben 250 gram kıyma kullandım. Arzu ederseniz 500 gram kullanın, isterseniz 200 gram kullanın. Hiç fark etmez. Önemli olan sıralamayı atlamayın. Yani atlamayın ki yemeğiniz lezzetli olsun. Hani bazen deriz ya, el lezzeti diye bir şey var. İşte o sıralamadaki bilgiden alakalıdır. %50, %60 diyebilirim. Bunlara dikkat ederseniz çok lezzetli bir yemeğiniz olur. Ve yemeğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 45 dakika pişirmeye bıraktım. Ve 45 dakikanın sonunda fırından bir çıkarıyorum. Çıkarmadan önce bir kontrol edin, patatesleriniz pişmiş olsun. Çıkarıp üzerine 200 gram rendelenmiş kaşarımızı serpelim. Yani kaşarı en başta serpmedim. Serperseniz yanar, hiçbir lezzeti kalmaz. Onu piştikten sonra serpin. Ben 45 dakikada benim patateslerim pişmişti. Belki sizinki 55 dakikada pişer. Bunu tamamen yemek yaparken kontrol edin lütfen. Kaşar peynirini serptik. Tekrar 10 dakika sıcak fırına alalım. 10 dakika daha kaşar peyniriyle pişirdim ve yemeğimiz servis için hazır. Şöyle çıkarıyorum. Sevgili arkadaşlarım, bu yemeği yaptığınızda mutfakta inanılmaz güzel kokular geliyor. Çok lezzetli, nefis bir yemektir. Yarın pazar, hemen size bugün montajı yetiştirdim ki yarın belki yapmak istersiniz. Bir bıçakla istediğiniz büyüklükte kesip servis edebilirsiniz. Ben de hemen sıcak sıcak kestim. Şöyle büyük bir zevkle size gösteriyorum. Bakar mısınız? Böyle sosuyla, kıymasıyla, patatesiyle nefis bir yemek ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Üzerine biraz taze kıyılmış maydanoz serperseniz bu tarz yemeklerde çok fresh bir tat verir. Aklınızda bulunsun. Patatesler lokum gibi pişmişti. Üzerine döktüğümüz kıyma, baharat, onlar da böyle patatesin üzerine döktüğümüz için
şahane bir aroma veriyor. Ve kaşar peyniri de tamamen hepsini yuvarlıyor. Yani tamamlıyor. Çok lezzetli bir yemektir sevgili arkadaşlarım. Hepinizin evinde olan malzemelerle yapabilirsiniz. Tek ricam lütfen sıralamaya dikkat edin. Bu arada görüyorsunuz patates de lokum gibi pişmişti. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.